Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok az malzeme ile hazırlamış olduğum kalem böreği tarifim var. Bu börekleri sarıp buzluğa koyuyorum, hiç buzlarını çözdürmeden direkt kızartıyorum. Oldukça pratik ve lezzetli oluyor. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız, değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz böreğin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Böreğimizin ilk olarak iç harcını hazırlayacağız. Yarım kilo lor peynirinin içerisine 1 çay kaşığı tuzu ekleyip elimle karıştırıyorum. Bu lor peynirini ben kendim yaptım. Sütü kestirerek yapmış olduğum bu lor peyniri böreğe gerçekten çok güzel yakışıyor. Yarım demet maydanozu küçük küçük doğradım. İç harcının içerisine bunu ekliyorum. Ben iç harcı olarak lor peynirli maydanozu tercih ettim. Sizler istediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Bu üç malzemeyi güzelce karıştırdıktan sonra iç harcını kenara alıyorum. Tarifimde 5 adet hazır yufka kullandım. İsterseniz bu oranı fazlalaştırabilirsiniz. Sonuçta porsiyonluk olacak şekilde difrize koyacağız. 5 tane yufkayı üst üste olacak şekilde açıyorum. Önemli olan yufkaların uçlarının birbirine denk gelmesi. Buna özen gösterirseniz kestiğiniz yufkaların hepsi aynı ölçüde olur. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Beş adet yufkayı üst üste koydum. İlk önce ikiye katlıyorum. Yufkaları daha sonra tekrar ikiye katlıyorum. Bütün yufkaların hepsini tekrar ikiye katlıyorum. Yufkanın uç kısmından başlayarak aşağı doğru kesiyorum. Bu sayede tek seferde bütün yufkalarımızı kesmiş oluyoruz. Yufkaların hepsini üst üste koyuyorum. Diğer taraftan da kasenin içerisine biraz su koydum. Yufkaların uç kısmını kapatmak için bununla ıslatacağız. Yufkanın uç kısmına 1 tatlı kaşığı iç harcından koyuyorum. Daha sonra iç harcı koymuş olduğumuz geniş olan bölümden başlayarak diğer tarafa doğru rulo yapıyorum. Uç kısmından 2 parmak kaldıktan sonra duruyorum, suya batırıp çıkartıyorum ve daha sonra yapıştırıyorum. Bütün yufkaları üst üste koyarak bu şekilde sarabilirsiniz. Bu tarifte çok az malzeme kullandım. Kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Ya da sarma işlemini bu şekilde yapabilirsiniz. İstediğiniz kadar yufkayı tezgahın üzerine açıp iç harcını koyduktan sonra sarabilirsiniz. Hangi yöntem sizin için kolayınıza geliyorsa o şekilde yapın. Bu tarif gerçekten çok pratik. Ben yufkaları alıyorum, bu şekilde sararak difrize koyuyorum. Misafirim geldiği zaman ya da çocuklarım geldiği zaman hemen çıkartıp kızartabiliyorum. Çayın yanında ikram ettiğim zaman gerçekten çok güzel oluyor.
Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz, sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Yufkaların hepsini bu şekilde sararak porsiyonluk olacak şekilde ayırıyorum. Bunları buzdolabı poşetine yerleştireceğim. Eğer kalabalık bir aileyseniz poşetlere daha fazla börek de koyabilirsiniz. Ya da oranı biraz daha azaltabilirsiniz. Hazırlamış olduğum börekleri buzdolabının buzluk bölümüne kaldırıyorum. İstediğim zaman çıkartıp kızartma işlemini gerçekleştireceğim. Sizlere bir de onu göstermek istiyorum. Böreklerimiz buzlu halde. Hala buzluyken hiç çözülmesini beklemeden birbirinden ayırıyorum. Bu şekilde çözülmesini beklemeden kızartma işlemi gerçekleştireceğim. Bu arada ocağımızı da yağımızı koyduk, kızgın yağın içerisine koyacağız. Böreklerimizi kesinlikle orta ateşte kızartıyoruz. Yeterince ısınmış olan sıvı yağın içerisine böreklerimizi koyuyoruz. Bu arada tekrar söylüyorum, kesinlikle buzu çözülmedi. Yağın içerisine börekleri buzlu buzlu koyuyorum. Biraz kızardıktan sonra tersini çeviriyorum. Bu aşamada bu böreği sık sık çevirerek kızartacağım. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Güzelce kızarmış olan, altın sarısı rengini almış olan böreklerimizi tavadan çıkartıyoruz. Sizlere bir de bu leziz böreklerin iç dokusunu göstermek istiyorum. Dışı çıtır çıtır, içerisine koymuş olduğumuz iç harcıyla da gerçekten çok lezzetli oldu. Üstelik yapımı da çok pratik. Bu leziz börekleri yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.